Merhaba değerli izleyiciler. Çılgın Sarkaç kitabının 3. bölümünü incelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videoda kuantum seviyesinden insana ve oradan daha büyük evrensel yapılara doğru olan her hiyerarşik seviyede titreşimin öneminden bahsetmiştik. Bu bağlamda Isaac Bentov daha sonra bilindik bir örneğe geçiş yapıyor ve bu titreşimin modellenmesinde bir araç olan sarkaç salınımını bize anlatıyor. Sarkaç gördüğümüz bir klasik basit bir sarkaç modeli, fakat bunu kuantum seviyesinde düşünelim. Öncelikle bu sarkaç salınırken bir anda durup yönü değiştirmeden önce bir yönde maksimum noktaya ulaşıyor. Yani başlangıç noktası burası olsun. Burada potansiyel enerjisi maksimum. Sonra kinetik enerjisi, potansiyel enerjisi azalıyor ve kinetik enerjisi maksimum noktaya ulaşıyor. Ve daha sonra tekrar potansiyel enerjisi artarken kinetik enerjisi azalıyor ve burada duruyor. Burası belli bir durma noktası olsun. Sarkaç'ın durma noktası. Ona şöyle tanımlayalım. Şurası da başlangıç noktası. Konumu veya konumu da diyebiliriz. Burası denge noktası. Denge noktası etrafında salın hareketi yaptığını varsayıyoruz. Ve bu ileri geri hareket sürekli periyodik bir şekilde devam ediyor. Kinetik ve potansiyel enerjiler arasındaki durumlar enerji transferi, mekanik enerjinin korunumu varsayılarak varsayım altında birbirlerine dönüşüyor ve bir transfer gerçekleşiyor. Yani toplamda zaman içerisinde kinetik enerji artı potansiyel enerji eşittir değişimleri, tabii ki de toplam enerji değişimi sıfır olacak. Kinetik enerji potansiyeli sabit. Herhangi bir sabit durum. Sabitin de zamana göre türevi sıfır olduğu için kinetik potansiyel enerji korunacak şeklinde ifade edebiliriz. Zamana göre türevi sıfır. Burada enerji korunumu olarak tanımlayabiliriz. Evet, bunu bir şimdi kuantum perspektifi açısından düşündüğümüzde burada bu sistemde ek karmaşıklıklar ortaya çıkmakta. Sarkaç ters noktaya yaklaştıkça, yani şuradaki durma noktasına yaklaştıkça birim zaman başına kat edilen mesafeler son derece küçük hale geliyor. Yani giderek bu durma noktasına yaklaştıkça sarkaç, örneğin burada olsun, yörüngesi, şu sarkacın yörüngesini temsil ediyor. Yavaş yavaş yaklaşıyor buraya. Bu noktaya durunca şu mesela iki nokta arasında kat ettiği mesafe, kütle parçacığı bir parçacık modeli olarak düşünelim. Şuradaki kütleyi, sarkacın ucundaki kütleyi. İki nokta arasındaki mesafe giderek azalıyor. En sonunda zaten sıfıra düşecek. Ve son derece küçük hale geliyor. Bu belli bir ölçeğin altında, yani Planck uzunluğunda. Şöyle tanımlayalım. Planck uzunluğu diyelim. Yani 10 üzeri 33, 10 üzeri eksi 33 santim. Yaklaştığında düzgün hareket, bu klasik tanımları kuantum belirsizliği nedeniyle bozuluyor. Bu tabi Heisenberg belirsizlik ilkesinin de etkisi var. Ve uzay zamanın kendisi, uzay zaman granüler veya köpüklü bir yapı haline geliyor. Yani sürekliliği bozuluyor. Uzay zamanı sürekliliği bozuluyor. Ve bu noktada artık konum belirsiz hale geliyor. Ve bu noktada klasik sınırlardan, yani klasik hareketin limitlerinden kuantum sınırlarına bir geçiş gerçekleşiyor belirli bir Planck ölçeğinde. Ve bu Planck ölçeğine yaklaşınca matematik, yani kuantum mekaniksel etkiler klasik nedensellik ilkeleri bağlamında klasik nedensellik ilkelerinin zayıfladığını görüyoruz ve uzay zamanı süreksiz hale geldiğini görüyoruz. Ve bu görüş bize olayların artık geleneksel anlamda nedensellik çerçevesi içerisinde bağlantılı olmadığını, nedensel olarak bağlantılı olmadığını söylüyor. Olaylar ve sürekli olarak kabul edilemiyor. Süreksiz bir yapı. Ve Isaac Bentov burada özellikle kuantum hareketi bağlamında hızın sınırları hakkında da bir soruyu gündeme getiriyor. Normalde Einstein özel görelilik ilkesine göre, özel görelilik teorisine göre
ışık hızında, yani maddenin alabileceği maksimum hız sınırı ışık hızı sınırı. C hız limiti diyelim. Bu tabii ki de görelilik ilkesinden ortaya çıkan bir sonuç ve bu noktada, fakat kuantum düzleminde bu olaylar, yani şu anda bağdaştırılmadığı için, yani kuantum kütle çekim teorisi düzgün bir anlamda bütünsellik arz edecek şekilde bütün bu kuantum sistemindeki fenomenleri açıklayamadığı için bir noktada bizim bilgimizin sınırlarını aşan bir durum var. Yani elimizde fiziksel bir model yok bu durumları tanımlayacak. Yani kuantum seviyesinde genel görelilik ilkeleriyle birleştirilen bir sistematik bir yaklaşımımız yok. Ve burada da bu noktada hız limitleri kısıtlanmışsa bunu hangi, yani bu ışık hızında hızlı hareketi yasaklayan hangi kısıtlamalar, yani hangi kısıtlama sınırları veya benzersiz fenomenler ortaya çıkartabilir demiş Isaac Bentov ve burada bir paradoks oluşuyor demiş. Yani bu noktada mesela uzay zaman süreksiz hale geldiğinde kuantum seviyesi için düşünürsek konum bir olasılık bulutu şeklinde, yani konumu biz biliyorsak konumun kesin değerini, burada mesela hız diyelim hız 0 oldu, konumun kesin değerini bilmiyoruz Heisenberg belirsizlik ilkesine göre ve burada bir olasılık bulutu gerçekleşiyor ve herhangi bir noktada olabilir. Sarkaç herhangi bir noktada olabilir diye bir çıkarımda bulunuyor. O zaman da çok kısa mesafede sonsuz küçük hızda, yani şöyle diyelim, sonsuz küçük zamanda sarkacın belirli noktaları, mesela buraya gelmesi için sonsuz hıza ihtiyacı olur diyor. Ve bu da, yani bunu sınırlandıran şey nedir diye sorguluyor. Ve daha sonra belirsizlik ilkesiyle örneklendirilen ve kuantum mekaniğindeki belirsizlik ilkelerini genişleterek bu kavramları bu sarkaç metaforuna uyguluyor. Evet, burada tartışmamızı Heisenberg belirsizliği ve ölçüm kısıtlamalarına getirebiliriz. Burada kuantum ölçeklerinde momentum, konum ve ölçüm hassasiyeti arasındaki ilişkiyi tanımlamamız lazım. Yani bir parçacığın hem konumunu hem de momentumunu aynı anda kesin olarak bilemeyeceğimizi varsayan Heisenberg belirsizlik ilkesine atıfta bulunmuş Isaac Bentov tarafından. Bu ilke kuantum mekaniğinin merkezinde yer alıyor bildiğimiz gibi ve kuantum durumlarını doğru şekilde ölçme yeteneğimizin temel sınırlarını ifade ediyor. Şimdi bu noktada hemen yazalım. Yani delta x konumdaki belirsizlik, sistemi konumundaki belirsizlik çarpı delta p momentumundaki belirsizlik. Bu iki belirsizliğin çarpımı büyüktür daima h bölü Planck, h Planck sabiti h bölü 4 pi'den. Peki bu belirsizlik ilkesinin temel formülasyonu. Şimdi burada sarkaç örneğine geri dönersek bir şeyin diyelim bu noktada tam momentumunu biliyorsak konumu tamamen belirsiz hale geliyor. Yani şu durma noktasında tam momentum biliniyor mu? Çünkü hız 0 olduğu için onu yazalım. Hız 0. O zaman momentum da zaten neydi? P eşittir m çarpı v. Yani kütle çarpı hız. O zaman bu hız 0 ise momentum da 0 olacak. Yani kesin olarak biliniyor o durma noktasında. Peki o durma noktasında hızı 0 olarak biliyorsak bu ikisinin çarpımı h bölü 4 pi'den büyük nasıl olabilir? Şurada çok küçük bir belirsizlik olsa, diyelim hızında çok küçük bir belirsizlik olsa 0.001 olsa bundan nasıl büyük olacak? Burasının çok büyük olması lazım. Yani bu bayağı bir küçük olsa diyelim. Aşırı büyük olması lazım bu konumdaki belirsizlik. O zaman bu konumdaki belirsizlik, yani şu eşitsizliği sağlayabilmesi için büyük olunca bu olasılık bulutu şeklinde diyelim davrandı kuantum seviyesinde. Herhangi bir noktada olabilir diyoruz. Ama diyelim hareketi belirli bir şekilde bir seviyede kısıtladığımızı varsayalım. Yani gerçi kuantum tünellemesi de olabilir, enerji transferi. O zaman bu noktaya diyelim gittiğini varsayalım o anda kuantum sarkacının. O zaman bu noktaya sıçradığında, ani bir sıçrama gerçekleştirdiğinde zaman, daha önce de bahsettiğim gibi delta t burada çok küçük olacak. Delta t aşırı küçük. Yani sonsuz küçük diyelim. O zaman hız bir anda aşırı büyük olması lazım. Yani sıçraması lazım. Onun sonsuza doğru gitmesi lazım mesela. İşte bu şekilde bir paradoks oluşuyor. Yani aynı zamanda bu Heisenberg belirsizlik ilkesinin bir enerji zaman anlamında da
bir şeyi var, versiyonu var. Delta E çarpı delta T enerji çarpı zaman yine aynı şekilde h bölü 4 pi'den büyük olmak zorunda. Yani oraya çok küçük zamanda ulaşması demek çok büyük bir enerji sisteme mesela kuantum vakum durumundan diyelim enerji çekmesi demek o parçacığın. O enerji çekmesinde de ödünç alması. O ödünç aldığında da bu sistemden dolayısıyla bir anda sıçrama gerçekleşiyor çok büyük bir enerjiyle ve hızı da çok tabii ki de artmış oluyor. Bu sistem bu şekilde ifade edilebilir. Yani olasılıksal olarak tanımlandığında konumun hareketinin elektron gibi parçacıklarda yine dalga benzeri parçacık yani dalga benzeri özellikler gösterebiliyor yine. Bu parçacık yapısı sarkaçta bir anda o noktada dalga benzeri bir özellik gösterip sıçrayabiliyor olasılık bulutu içerisinde. Evet, bir de tabii burada bahsetmemiz gereken şey yine genel görelilik ele aldığımızda oradaki enerji belirsizliği yine uzay zamanda bir bükülmeye yol açıyor. Yani çok büyük bir miktarda. Yani burada yine kuantum kütle çekim teorisiyle bunu birleştirmemiz lazım. Bu kuantum seviyesinde büyük kütleli parçacıklar veya çok büyük bir diyelim orada bir kara delik oluşturacak seviyede büyük bir kütlede varsaydığımızda veya onu varsaymasak bile bu enerji transferi nedeniyle oradaki enerji belirsizliği nedeniyle uzay zamanında süreklilik kayboluyor. Yani uzay zamanı nedensel bağlantıları ortadan kalkıyor. Yine zaman kısıtları ortadan kalkıyor. Zamanı ölçme hassasiyetimiz ortadan kalkıyor. Ve dolayısıyla bu noktada yine bu enerji zaman benzeri belirsizlik de önemli bir hale geldiği için uzay zamanında yapısını değiştiriyor diyebiliriz. Fakat bu noktada tam olarak kesin olarak ortaya koyduğumuz bir teori yok. Farklı yaklaşımlar var. Ve burada da yani o hız limitleri Einstein'ın genel görelilik yasasını esnetecek şekilde, özel görelilik yasasını esnetecek şekilde genişletilebilir diye bir çıkarımda bulunuluyor bu noktada. Ve burada makroskopik sistemlerle işte teorik kuantum davranışı arasındaki ilgi çekici ilişki ve geçiş vurgulanmış Isaac Bentov tarafından. Ve kuantum prensiplerini ilişkilendirilebilir hale, yani klasik kavramlarla ilişkilendirilebilir hale getirmek için önemli bir girişim bu. Şimdi burada sonsuz hızla genişlettiğimizde yani uzayda yayıldığını, bu sarkacın noktasında, o tam durma noktasında uzayda yayıldığını, belirli bir konumlara sahip olmadığını, olasılıksal bulutlar şeklinde tanımlanabileceğini görüşünü söyledik. Şimdi burada yönünün değiştirmesi, yön değişimi gerçekleştiğinde birden fazla konumda olabiliyor bu sarkaç. Tam bu noktada durma noktasında yön değişimi gerçekleşiyor. Ve burada sezgisel anlamda bizim zaten sezgilerimizde açık bir çatışkı var. Bu sezgilerimizle gerçekleşen, sezgilerimiz düzeyinde yani klasik anlamda bu sezgilerimizle çelişen bir çatışkı var bu noktada. Bunu işte genelleştirdiğimizde yani bu kavramı artık yine sarkaç modelinde alıp farklı sistemlere de uyarlayabiliriz ve genelleştirebiliriz. Bu en sonunda bu noktada da Isaac Bentov şöyle diyor. Aynı anda bu hareket de periyodik olarak da tekrarlandığı için sonsuz hareket süreci yani bir balon gibi aynı anda her yöne genişleyip daraldığını varsayalım 3 boyutlu uzayda. Aynı anda genişleme ve daralma olduğunu varsayalım bu hareketin. Aynı sarkaç hareketin modelini. Farklı bir versiyonunu ele alalım. İşte bu genişleme ve daralma sekanslarında sonsuz hareket yani bir balon gibi aynı anda her yönde genişleyip daralma durumlarında bunu hayal ettiğimizde bu metafor bağlamında klasik sınırları aşan davranışlar sergileniyor ve her yerde ve hiçbir yerde olan kuantum mekaniğinin sezgisel olmayan doğasını yansıtıyor demiş. Yani burada yine bir metafiziksel bir yaklaşım var. Yani şöyle ifade edebiliriz. Her yerde ve hiçbir yerde değil. Yani diyelim bu kuantum sistemini aldığımızda ve bunu genişlettiğimizde büyük makroskopik ölçeklerde genişlettiğimizde de yine bu davranışı gösterdiğinde böyle bir şey gerçekleşiyor diyoruz. Yani ama bu bizim gözlem sınırlarımızı aşıyor. Fakat biz bunu gözlemlemiş olsaydık böyle bir şey
oluşturabiliriz. Yani o çerçeveden baktığımızda, o perspektiften baktığımızda bunu ifade etmiş. Evet, şimdi de fotoğrafla ölçüm kavramından bahsetmiş burada İshak Bentov. Fotoğrafla ölçüm. Örneğin dinamik sistemleri ölçtüğümüzde bunun zorluğunu anlamak için uçan bir kuşun diyelim fotoğraflarına benzetmesini kullanalım. Burada hızlı hareket eden bir nesnenin net görüntüsünü yakalamak için 0.001 gibi bir saniyelik, yani çok küçük bir saniye aralığında bir pozlama süresi gerekiyor. Şimdi bu pozlama süresinde kameraya yetersiz ışık ulaşıyor ve belirsiz bir görüntü üretiyor bu pozlama süresinde. Yani yetersiz ışıktan kaynaklanan belirsiz bir görüntü. Burada bu görüntüyü yakalayabilmek için pozlama süresini arttırabiliriz. Ancak bu kuşun kesin bir temsilini bulmak yerine bir çizgiyle sonuçlanacak. Yani bir çizgi şeklinde onun temsilini ifade edecek bu yaklaşım. Pozlama süresini arttırdığımızı varsayarsak. Ve burada da bu temsil ifadesiyle ölçümdeki takası, yani trade-off'u gösteriyor. Yani daha fazla ışık toplamaya çalışırken kuşun tam konumunu yakalamada ki hassasiyeti feda etmiş oluyoruz. Burada da momentum veya konumdaki kesinlik kazanmaya, yani momentum ve konum belirsizliğine bir örnek olarak gösterilebilir. Belki de burada bununla örtüşmektedir diye belirtmiş. Ölçüm sisteminin sınırlamaları ister makroskopik olsun ister kuantum ölçeğinde olsun hareket eden nesneleri gözlemlemek için karşılaştığımız bir problem. Yani hareket eden nesneler bağlamında. Evet, burada da sarkacın yönünü, mesela sarkaç örneğinde de tam tersine çevrildiğindeki dinlenme noktalarında salınımlı hareketleri ele alabiliriz. Burada duraksama noktalarında kuantum terimleriyle sonsuz hız gibi, yani hız paradoksu ortaya çıkıyor. Çünkü konum belirgin, hızı sıfır oluyor, konum belirsiz hale geliyor. Ve bu konum belirsizliği nedeniyle de çok kısa bir zamanda o konuma sıçraması için çok hızlı hareket etmesi gerektiği sonucuna varabiliyoruz. Ve burada da teorik olarak her yerde olabiliyor. Yani geleneksel kısıtlamanın ötesinde o noktada işte durma noktasını geldiğinde her yerde bir kuantum sıçraması oluşturup her yerde olabiliyor veya çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyor diye söyleyebiliriz. Burada da yine bu sefer hızını tam belirlediğimizde de, yani hızını bildiğimizde de konum belirsiz oluyor dedik. Konumunu tam bildiğimizde de hız belirsiz oluyor. Yani burada bir ikili bir trade-off var belirsizlik açısından. Ve fotoğraf örnekleri de bunu pekiştirmiş oldu bu bağlamda. Ve bunun tabii daha farklı benzetmeler de yapılabilir bu örneğe, hareket eden sistemlere ait olarak. Ve bu benzetmeler boyunca yaptığımız açıklamalarda kuantum fenomeninin ölçüm problemini, burada ölçüm hassasiyet sınırlarını yeniden gözden geçirmemiz ve yine kuantum kütle çekim teorileriyle genel görelilikle birleştirildiğinde bu boyutlarda o şekilde değerlendirilecek ortak bir teori geliştirmek lazım. Bu paradoksu aşabilmek için. Ve bu noktada yine nesnel ve öznel gerçeklikler, yine bu salınım hareketi, yani titreşimsel periyodik hareket bağlamında nesnel ve öznel gerçeklikler var. Ve biyolojik sistemimizle ve bizim bilincimizle fiziksel sistemlerin arasındaki bir arayüz, yani beynimiz bu dünya ile ilişkili algıları oluşturuyor ve burada subjektif bir gerçeklik oluşuyor ve dışarıda da nesnel bir gerçeklik var, objektif gerçeklik var. Yani subjektif gerçeklik ile objektif gerçekliğin bağdaşması, nasıl bağdaştıracağız bu problemi? Ve burada yine süper mikroskop altında diyelim nesnel bir gerçekliği gözlemlediğimizi varsayalım. Madde ve sistem olarak algıladığımız şey
düğüm ve duraksama noktaları olacak. Yine şekilde gösterildiği gibi düğüm ve duraksama noktaları olacak objektif gerçeklikte. Ve burada diyelim atomun etrafındaki elektronların hareketi, orbitaller içerisindeki hareketi ve elektronların yapmış olduğu dalga fonksiyonu davranışı, yani dalga hareketi ve burada elektronun belirli yörüngelerde belirli hale geliyor. Fakat orbitallerin arasında işte bu duraksama ve eylem noktalarının bir arada bulunduğu yapılar, yani tam bu durma noktalarına karşılık gelen orbitaller var diyelim. Orada konum belirli oluyor. Ondan sonra belirsiz oluyor gibi düşünebiliriz bu örnekte. Yine atomun çekirdeği, yani sürekli bu salınım periyodu da fiziksel varoluşun altında yatan bir ritmi bize vurguluyor ve kararlı varlıklar olarak gözlemlediğimiz şeylerin özünde sürekli hareket halinde, yani dinamik alanlar. Bizim burada kararlı varlıklar olarak gözlemlediğimiz şeyler aslında dinamik bir alanın yansıması, dinamik arka planın bir hareketi gibi değerlendirilebilir diyoruz burada. Bu tasviri yapıyoruz ve atomun çekirdeğini yine dediğimiz gibi elektron örneğinde gördüğümüz şekilde kararlı parçacıklar bile kararlılıklarının salınımlı hareketleri içerisinde işte periyodik duraklamaların kaynaklandığı sürekli bir dinamik etkileşimin parçasıdır diyebiliriz bu bağlamda. Ve duraklama ve hareket yapısı, yani bu evrenin her ölçeğinde ve Morse kodu benzeri, yani burada Morse alfabesinden kastımız bu Morse kodu benzeri bir sinyalin oluşumu bu duraklama ve hareket yapısı içerisinde. Çünkü durduğunda tek hareket etmek zorunda. Sarkaç örneğindeki gibi hareket ettiğinde duruyor bir noktada. Bu ikili gerilim arasında gelgit gerçekleşiyor ve periyodik hareket ortaya çıkıyor. Titreşimsel hareket ortaya çıkıyor dedik. Ve bu subjektif gerçeklikte de aynı şekilde bizim bunu algılayabilmemiz için yine beynimizde nöronların ateşlemesi olması lazım. Nöronal ateşlemede de aksiyon potansiyeli var dedik ve bu aksiyon potansiyelinde de yine duraklama, süre, ateşleme, yine belirli bir süre geçiyor. İşte ateşleniyor, belirli bir süre geçiyor, duraklama, sonra tekrar ateşleme şeklinde yine bir sıfırlık bir yapı var. Bu ikisi paralel diyor Itzhak Bentov ve zaten biz de doğanın bir ürünü olduğumuz için, doğal süreçlerin sistematik içerisinde bir ürünü olduğumuz için de bu doğal süreçleri algılayabilmemiz için bilincimizin evrimleştiğini veya oluşturulduğunu düşünürsek bununla uyum sağlaması açısından bu yine titreşimsel özellikleri göstermesi muhakkak elzem. Ve burada da bu duyu organlarımız ve sistemlerimiz bu nesnel salınımları algılara nasıl dönüştürüldüğünde odaklanırsak bu salınımlı durumlar, mesela sinir sistemimizdeki nöronlardaki eylem potansiyelleri, aksiyon potansiyelleri ve duraksamalar dizisi dışsal gerçekliği yansıtan içsel bir Morse kodu oluşturuyor. Yani beynimizde bunun yansımasını görüyoruz. Ve bu çeviri mekanizması özellikle öznel gerçeklik deneyimimizin, yani beyinle dış dünya arasındaki etkileşimimizin bir yansıması. Ve yine bu öznel gerçeklikte sinirsel ritim beynin nesnel dünyadan gelen bilgileri kodlaması. Şöyle yazabiliriz. Nesnel dünyadan gelen bilgilerin kodlanması beyin vasıtasıyla, beyin bir burada arayüz diyelim, zihnimize yansıyor. Zihin, yani algı süreci algıya dönüştürülüyor. Algıdan bu algı sürecinden sonra zihin ve deneyim, artık bilinçli deneyim oluşturuyor. Dış dünyadan uyaranlar geliyor. Beyinsel arayüzde bu da yine bir titreşimsel yapıda olduğunu söylüyor Itzhak Bentov. Aksiyon potansiyeli vasıtasıyla açma kapama veya periyodik sinyallerin açma kapama şeklinde filtrelenen dış çevreyle senkronizasyonu veya modülasyonu diyebiliriz. Bunu ilk bölümde de bahsetmiştik zaten. Ve nesnel ve öznel gerçekliklerin paylaşılan özellikleri bağlamında düşünebiliriz bunu. Ve burada her ikisi tutarlı bir durum oluşturmak için hareket ve dinlenme döngülerini içermesi gerekli diyor.
yani bu tutarlı bir algı ve biliş seviyesi oluşturabilmek için hareket ve dinlenme döngülerini içerilmesi gerekli bu sistem içerisinde. Ve her iki gerçeklikte bu salınımların işte duraklamaların ve titreşimlerin duraklama ve etkileşim anlarının ortak bir kümesi şeklinde, ortak kavramsal kümesi şeklinde hareket ediyor. Dışsal ve içsel gerçekliğin kendisi bu salınımlı değişimler nedeniyle var oluyor. Ve durma ve dinlenme, duraklama ve hareket eylem noktaları arasındaki gelgitler bu sonucu çıkartıyor. Doğu felsefesi öğretilerinde yine bu somut gerçeklik olarak algıladığımız şeyin özünde bir yanılsama olduğunu, yani kalıcı, katı bir durumdan ziyade sürekli enerji döngülerinin geçici bir tezahürü olduğunu söylüyor. Mesela buradan yine metafiziksel veya spiritüalist bir çıkarımda bulunuyor İshak Bentov. Tibetli bir Budist rahibin, yani Tibetli bir Budist rahibi örnek gösteriyor. Burada gerçeklik olarak algıladığımız şeyin bir enerji hareketleri koleksiyonu olduğunu öne sürüyor onlar da. Burada varoluşun bu döngüsel yapısından bahsettiğini söylüyor bu öğretilerde. Tsal veya suk kavramlarında varoluşun sürekli biliş seviyesinde algıladığımızda sürekli olarak algılanan bir fenomen akışı oluşturan hızlı ardışık enerji çarpmalarının bir dizisi. Yani varoluşun sürekli enerji akışı içerisinde olduğunu söylüyor ve bu fenomen akışını oluşturan bir hızlı değişimsel bir süreci tetikleyen bir yapı. Ve bu hareket gerçekliği üzerinde de iki teori var. İlk teori, dünyayı sakin bir şekilde akan bir nehir gibi sabit, sürekli bir akış olarak öngörebiliriz. Düzenli bir akış olarak diyelim. Ve bu fikir öngörülebilir bir evrenin klasik görüşüyle uyumlu. İkinci teori, gerçekliği ayrı ve parçalı olarak görüyor ve olaylar ardında birbirinin ardışık olarak izleyen, neredeyse algılanmayan enerji darbelerinden. Yani sürekli bir yapı olarak görebiliriz, sürekli akış olarak görebiliriz, modelleyebiliriz. Ya da kesikli dijital veya analog veya dijital benzetmesi de burada uyumlu. Kesikli yapı. Ardışık izleyen enerji darbelerinden oluşan kesikli yapı diyor. Burada ikinci bakış açısı daha fazla kuantum mekaniğiyle, gerçekliği sürekli olmayan bu kesikli yapı kuantum mekaniğiyle bağdaşıyor. Sürekli olmayan kesikli yapısı burada dediğimiz gibi bu da bu sürekli akışı da bizim algı seviyemizde de klasik mekanik. Algı seviyemizde de klasik mekanik ilkeleri burada geçerli. Ve bu ikisi arasındaki gerilim dedik gerçekliğimizi oluşturuyor. Bu bütünün bizde işte sürekli olmayan anlık olarak birleşerek kusursuz bir bütünü oluşturuyor. Yani aslında gerçekte bir kesikli yapı var fiziksel seviyenin en alt hiyerarşisinde. Ve ama bilişimize yansıyan sürekli akış gibi görüyoruz biz bunu. Yani buradan buraya geçerken, bu kuantum düzeyinden gerçek klasik mekaniğe geçerken bilincimiz bu arada yer alıyor diyelim. Buraya geçişte biz bunu sürekli bir akış olarak algılıyoruz diyebiliriz. Ve buradaki salınımlı hareket geçici olarak sona erdiğinde maddenin işte varoluşun nihai doğası, yani biz artık varoluşun nihai doğasına ineceksek, anlayacaksak bunu, yine bilinç de buradan ortaya çıktığına göre evrensel düzeyde varlık ve hiçliğin etkileşimi, yani varlık ve yokluğun etkileşimi olarak bu mekaniksel durumu da düşünebiliriz metafiziksel boyutuyla. Ve varlıkla yokluk arasındaki periyodik dalgalanma. Yine metafiziksel bir çıkarım tabii ki de buradan. Arasındaki periyodik dalgalanma. Gerçekliği böyle modelleyebiliriz. Bir açı itibariyle, bir bakış açısı itibariyle. Hareket ve durağanlık arasındaki bu kesişim bize yine dalga ve parçacık ikiliğini, işte kuantum durumlarının olasılıksal doğası gibi modern kuantum kavramlarını aklımıza getiriyor. Bize bunu söylüyor. Ve bu potansiyel durumda da aralıklarda kaybolan işte maddenin diyelim kaybolacağını, işte sanal parçacıkların da bir anda oluşacağını veya oluşması gerektiğini, parçacık çarpışmalarıyla parçacık antiparçacık çiftleri çarpışınca yok oluyor diyelim, enerji oluşuyor. O enerji tekrar sonra
ödünç alınıyor. Tekrar o sanal parçacıklar tekrar ortaya çıkıyor gibi bir kuantum vakum durumunda bu şekilde pulslar, yani nabız atışı gibi eylem ve duraksamadan oluşan varlık ve yokluk arasındaki ilişkisel dalgalanma var diyor. Bunun özetle bunları söyleyebiliriz şerh anlamında. Ve bu gerçeklik olarak algıladığımız şeyi ortaya çıkartıyor ve deneyim havuzumuzun oluşmasını sağlıyor ve buradaki etkileşimi bize gösteriyor. Evet, bu noktada söyleyeceklerim bu kadar. Siz de mutlaka katkıda bulunmak isterseniz yorum olarak yazın. Veya kafanıza takılan bir nokta olursa mutlaka belirtin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu noktada ilerleyen bölümlerde yine Çılgın Sarkaç kitabını incelemeye devam edeceğiz ve diğer bölümleri de açıklayacağız bu şekilde. Eğer beğendiyseniz bunu yorumlarınızda ve beğenileriniz şeklinde ifade ederseniz memnun olurum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.